Herkese merhabalar. Yeni bir askeri teknoloji videosuyla karşınızdayım. Geçtiğimiz ay daha çok havacılığa yer verdim. Yeni nesil savaş uçakları, 5. nesil savaş uçakları ve arada 5. nesil olduğunu iddia eden bazı ilginç uçaklardan da bahsettim. Bugün de Asya kıtasını bitiriyorum. Asya kıtasındaki son iki projeden Pakistan'ın JF-17 ve Hindistan'ın LCA-Tejas projesinden bahsedeceğim ve bir kıyaslamasını yapacağım. Bunun ardından da kısa bir ara vereceğim. Fakat ara vereceğim dediysem yanlış anlamayın sakın. Askeri teknoloji videoları yine devam edecek. Her salı günü gelmeye devam edecek. Fakat biraz havalardan inip yere basmaya başlayacağız. Çünkü özellikle zırhlı araçlar dünyasında, yeni nesil tanklar dünyasında çok ilginç gelişmeler var. Temmuz ayı içerisinde daha çok bunlarla ilgili videolar yapacağım. Ama bugünkü konumuz JF-17 ve LCA-Tejas. Hazırsanız başlayalım. Pakistan'ın ve Hindistan'ın yeni nesil savaş uçağı programları kıyaslandıklarında birbirlerine çok benziyor. Zaten iki uçağın da teknik özellikleri birbirlerine oldukça yakın. Fakat JF-17'nin de Tejas'ın da çok farklı hikayeleri var. JF-17 çok başarılı bir projeyken Tejas tam anlamıyla Arap saçına dönmüş bir proje. Hatta çok iddialı bir laf da edebilirim. Bugün havacılıkla ilgili okullarda nasıl bir savaş uçağı projesi mahvedilir, perişan edilir diye bir soru sorulursa işte o sorunun sorulduğu derste Tejas'ın hikayesini anlatmak lazım. Konuya Pakistan'dan başlamak istiyorum. JF-17 ile başlamak istiyorum. JF-17 benim çok sevdiğim bir proje. Hem teknik anlamda hem de stratejik anlamda Pakistan'ın gerçekten de oldukça başarılı olduğu ve istediğinin fazlasıyla elde ettiği bir proje bu. JF-17 aslında öyle çok da süper bir uçak değil. Hele 5. nesil savaş uçağı hiç değil. Birçok açıdan 4. nesil savaş uçaklarının bazı kriterlerini bile karşılayamıyor. Fakat genel anlamda baktığınız zaman JF-17 modern havacılık tarihinin bence en başarılı projelerinden biri. 1990'lı yıllarda Pakistan için ciddi bir savaş uçağı açığı başladı. Ellerindeki uçakların büyük bir kısmı eskimiş ve hizmetten çekilmesi gerekiyordu. Ve Pakistan'ın ciddi miktarlarda bir uçak ihtiyacı vardı ve bunu oldukça uygun bir maliyetle karşılamanın hesaplarını yapmaya başladılar. Bir taraftan da havacılık konusundaki teknolojilerini, teknolojik birikimlerini birazcık daha geliştirmek istiyorlardı. Biraz daha bu işe millileştirme gözüyle bakmak istiyorlardı. Fakat bunu yaparken Hindistan'daki gibi uçuk kaçık fikirlere girmek yerine daha mantıklı planların peşinden gitmeye karar verdiler ve 90'lı yılların sonunda yeni nesil savaş uçağı konusunda Çinlilerle işbirliği yapmaya karar verdiler. Ve JF-17 bu şekilde doğdu. Uçak ilk uçuşunu 2003 yılında yaptı ve 2007 yılında Pakistan Hava Kuvvetleri'nde hizmete girmeye başladı. JF-17 aynı zamanda ihracat başarısı da gösterdi. Şu anda Myanmar ve Nijerya Hava Kuvvetleri'ne de ihraç edildi bu uçak. Hatta bir ara Türkiye'nin de adı geçmişti. 2017 yılında Türkiye'nin bir miktar JF-17 alacağı da lisanslayacağı söylenmişti ama projenin pek gerisi gelmedi. Büyük ihtimalle Türkiye TFX ve Hürjet'te karar kıldı. Bu arada bu uçağın bir ikiz kardeşi daha var. FC-1 adında. Çünkü dediğim gibi proje bir ortaklık projesiydi. Pakistan ve Çin arasında bir projeydi. Pakistan için üretilen versiyonun adı JF-17 Thunder oldu. Çin için üretilen versiyonun adı da FC-1 oldu. Peki JF-17 nasıl bir uçak? Az önce başta da size söyledim. Teknolojik anlamda çok öyle uçar kaçar bir uçak değil ama çok başarılı bir proje. Çünkü Pakistan bir taraftan modern savaş uçakları için çalışmalar yaparken ki Amerika'dan bir miktar F-16 Block 52 aldılar. Bunun dışında Çin'in J-31 uçağına da ilgi duyuyorlar ve çok büyük ihtimalle bu uçak da Pakistan'ın envanterine girecek. Fakat Pakistan bir taraftan modern savaş uçakları satın alırken öbür taraftan da bazı alt işleri, bazı genel işleri yapabilecek maliyeti uygun yani hem üretimde uygun hem de uçuş bakım masrafları da son derece uygun bir uçak almanın peşine gitti. Ve JF-17 böyle doğdu. Yani anlayacağınız tamam bugün modern savaş uçaklarını yapması gereken çok kritik işler var ve bu noktada ne kadar teknoloji o kadar iyi diyebilirsiniz ama çok da teknolojik uçakların gerekmediği görevler de var. Mesela bir devriye görevleri gibi ya da yakın hava desteği gibi ya da işte muharebecilik eğitimi gibi görevler de var. İşte JF-17 tam da bu işler için kullanıldı. Yani çok gelişmiş savaş uçaklarının yaptığı görevlerin dışında genel işleri yapabilecek tam anlamıyla böyle bir handman uçağı olarak tasarlandı ve çok başarılı oldu. Şu anda JF-17'nin Block 1 ve Block 2 adında iki versiyonu var. Bunun dışında Pakistan bu uçağın B versiyonunu da geliştiriyor. 2 kişilik olacak bu versiyon. Hem muharebecilik eğitimi için hem de istihbarat görevleri için bu uçak kullanılacak. Keşif ve istihbarat görevleri için. Bunun dışında Pakistan şu anda bu uçağın Block 3 versiyonu üzerinde de çalışıyor ve Block 3 versiyonu gerçekten de daha farklı olacak. Gövde tasarımı olarak da biraz daha farklı olacak. Teknolojik karakteristik olarak da biraz daha farklı olacak ki benim öğrendiğim kadarıyla Block 3 versiyonlarıyla birlikte Pakistan bu uçağa Çin yapımı bir AESA radarı yerleştirmeyi planlıyor. Bir elektronik dizi taramalı radar yerleştirmeyi planlıyor.
Bunun dışında gövde tasarımında yapılacak bazı ufak tefek değişikliklerle de uçağa bir miktar stealth karakteristik katılacak. Biraz da JF-17'nin teknik özelliklerinden bahsetmek istiyorum size. Aslında bu uçağın teknik özellikleri bizim çok iyi bildiğimiz F-16'ya oldukça yakın. Zaten JF-17'de bir tür F-16 kullanılır dersek abartmış olmayız. Hatta aslında biraz suyunudur demek daha mantıklı olur. Çünkü bu uçak dediğim gibi bir Pakistan-Çin programıydı ve uçağın altyapısı da Çin'den geliyordu. Aslında bu uçağın altyapısını Çin de kendi geliştirmemişti. İsrail'in bir zamanlar 90'lı yıllarda, 80'li ve 90'lı yıllarda kendisi için geliştirdiği Keyfir programından bir şeyler elde edilmişti. İsrail Keyfir'i üretmedi ama onunla ilgili yaptığı bütün çalışmaları el altından gizlice Çin'e sattı. Tabi olay daha sonra ortaya çıktı. Amerika ve İsrail arasında bir gerilim oldu. Uzunca bir süre Amerika İsrail'e örtülü ambargo uyguladı. Fakat o iş orada kapandı. Çinliler de Keyfir'den elde ettiği teknolojiyle bir taraftan FC-1'i geliştirirken öbür taraftan da kendi J-10 savaş uçaklarını yaptılar. JF-17 birçok bakımdan F-16'ya çok benziyor. Özellikle F-16'nın uçuş karakterine sahip. Onun üstün manevra yeteneğine de sahip bir uçak. Bu açıdan gerçekten oldukça ilginç. Birazcık Çin, birazcık Rus, birazcık da Amerikan yapısının bir araya geldiği çok tuhaf bir sentez diyebiliriz JF-17 için. Bu uçak motor olarak Rus yapımı RD-33 motorlarını kullanıyor. Rusların MiG-29 serisinde kullandığı motorlardan birini kullanıyor. Uçuş karakteristiği olarak bu uçak maksimum Mach 1.9 hızına çıkabiliyor. 20.000 metre irtifaya tırmanabiliyor ve 6.500 kiloluk oldukça hafif bir uçak. Aslında teknolojik olarak kıyaslayacak olursak JF-17 F-16 Blok 40-50 ayarında bir savaş uçağı. Yani Blok 1 ve Blok 2 için bunu söyleyebilirim. Büyük ihtimalle yakında geliştirilecek Blok 3 versiyonu da teknolojik anlamda F-16 Blok 60 ayarında olacak. JF-17 benim çok sevdiğim bir proje. Hem görsel anlamda hem de strateji anlamda benim çok beğendiğim bir proje. Yani Pakistan gerçekten çok akıllıca bir hareket yaptı ki Pakistan askeri anlamda da oldukça akıllıca kararlar veren bir ülkedir. Yani Pakistan deyip geçmeyin. Pakistan'ın gerçekten ciddi bir askeri disiplini vardır. Hele hele hava kuvvetleri çok iyidir. Çünkü Pakistan bir zamanlar İngiliz sömürgesiydi. Fakat o dönemden geliştirdiği, o dönemden devraldığı o Kraliyet Hava Kuvvetleri, İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri geleneğini sürdürmeye devam ediyor. Pakistan bugün gerçekten oldukça kaliteli bir pilot eğitim programına sahiptir. Gerçekten çok disiplinli, çok tecrübeli, oldukça iyi pilotlar yetiştirirler. Ve gerçekten hava kuvvetleri de teknolojik anlamda olmasa bile disiplin ve tecrübe bakımından dünyanın en iyilerinden biri. Pakistan'ın ihtiyaçlarını JF-17 ile karşılama fikrini ben çok tutmuştum. Yıllarca ben de bunu söylemiştim. Keşke Türkiye tamam evet bir 5. nesil stealth savaş uçağı yapmak istiyoruz. O çok güzel işte TFX'ler falan şahane ama ya önce biraz daha basit işlerden başlataydı keşke. Mesela bizim elimizde çok miktarda eskimiş F4, F5 var. Bunların yaptığı işleri devralabilecek işte FC-17 ayarında bir uçak gerçekten çok iyi olurdu bizim için. Basit bir uçak, maliyeti düşük bir uçak. Zaten JF-17'nin maliyeti de yaklaşık 20-25 milyon dolar civarı. Yani günümüz piyasasında son derece ucuz bir uçak. Böyle bir uçak alabilirdik. Basit. Hem böylece kendi uçağımızı yapardık bir şekilde. Daha fazla bilgi birikimi elde ederdik. Bugün yani düşünsenize yani bu Güneydoğu'daki bir işte 3-4 tane teröristin saklandığı mağarayı bombalamak için oraya 150 milyon dolarlık bir F-35 göndermek yerine 25 milyon dolarlık bir JF-17 türevi bir uçak göndermek çok daha mantıklı olur. Yani birçok işi çok daha düşük maliyette halledebilirdik. Üstelik bunu yaparken de elimizde bir test ürünü olurdu. Bu uçağı kullanarak kendi yeni mühimmatlarımızı geliştirirdik. Kendi yeni radarlarımızı, aviyoniklerimizi geliştirip üzerinde kullanabilirdik. Bunun dışında işte şu anda Türkiye'nin Türk Yıldızları ekibi çok eski T-38'leri kullanıyor. Onların yerine işte JF-17'leri de verebilirdik. Bu uçakla çok şey yapabilirdik ama biz farklı bir yöntemi seçtik. Artık devlet büyüklerimiz böyle karar vermişler. Yapacak bir şey yok. Şimdi gelelim Tejas'a. Başta söylediklerim abartı değildi. Gerçekten LCA Tejas savaş uçağı projesi dünyanın en karmaşık, en kısır döngüye girmiş, en Arap saçı olmuş havacılık projelerinden biri. Bu uçak daha henüz tam anlamıyla seri üretime bile girmedi. Daha çok ciddi miktarlarda hizmete bile girmedi. Daha sadece 25 tane üretildi ki prototipler de bunun içinde. Fakat bu proje 60'lı yılların sonunda başladı. 1969 yılında Hindistan Hava Kuvvetleri için yeni nesil bir savaş uçağı üzerinde çalışmalar başlatıldı. İlk başta dönemin Hint hükümeti bu işi yerli kaynaklarla halledebilir miyiz diye bir araştırma yaptırdı ve 60'lı yıllarda böyle bir şeyin yapılamayacağı, Hindistan'ın henüz böyle bir altyapısının olmadığına karar verildi ve proje rafa kaldırıldı. Ardından 70'li yılların sonunda proje tekrar gündeme geldi ve 1981 yılında da LCA projesi başladı. LCA projesi çok iddialı bir projeydi. Yani ortada durum sadece bir savaş uçağı üretmek değil.
%100 milli ve yerli bir savaş uçağı üretmekti. Çünkü 70'li yıllarda böyle bir propaganda var dünyada. Birçok ülke işte kendi uçağımızı, kendi tankımızı yapacağız, işte şunu yapacağız, bunu yapacağız diye propagandanın içine dahil olmuştu. Ki Türkiye'de bu dönemlerde bundan etkilenmişti. Aselsan, TAI gibi birçok firmanın temelleri bizde 70'li yıllarda atıldı. İşte Hindistan bu noktada biraz daha ileriye gitti ve 1981 yılında ben bir jet yapacağım, elindeki eski MiG-21'lerin yerine bunu kullanacağım ve ben bunu %100 milli yapacağım. Her şey yerli olacak işte. Radarından tekerleğine, avyonikinden boyasına her şey %100 milli olacak dedi ve çok çılgın bir proje başladı. Proje başlar başlamaz bir ton problem ortaya çıktı. Çünkü dediğim gibi Hindistan henüz yeterli altyapısı olmadığı halde her şeyi kendisi yapmak istiyordu. Kendileri bir şeyler yapmayı denediler, olmadı. Maliyetler katlanarak arttı. Proje takvimleri sarktı. Bir süre 80'lerin ortalarında vazgeçip Fransızlardan yardım almak istediler. Dassault firmasından yardım almak istediler. Dassault firması verdiği raporda projenin bu şekilde yürütülemeyeceğini, maliyetlerin çok yükseleceğini, sürenin de gerçekten yetmeyeceğini, sürekli ertelemelerin olacağını ve bu işin sonunda ortaya bir facia çıkacağını söyledi. Ama Hintliler kervan yolda düzülür, biz bu işe baş koyduk, yapacağız, kendi %100 milli uçağımızı yapacağız dediler ve Fransızların bu raporunu göz ardı ederek devam ettiler projeye. 90'lı yıllara gelindiğinde ortada uçan bir uçak falan yoktu. Bir sürü tasarım, bir sürü mock-up, bir sürü ıvır zıvır ortalıktaydı ama uçan bir uçak yoktu. Zaten 90'lı yılların sonlarına doğru da Hintlilerin yavaş yavaş akılları başlarına gelmeye başladılar. İlk etapta yerli motordan vazgeçtiler. Yerli jet motoru yapamayacaklarını fark ettiler ve farklı kaynaklar aradılar. İlk başta Fransızların Mirage serisinde kullandıkları motorları düşündüler. Fakat daha sonra ilginç bir manevra yaparak Amerikalılarla anlaştılar ve General Electric'in F-18 ve F-117 savaş uçakları için ürettiği General Electric F-404 motorlarını kullanmaya karar verdiler. 2001'de her şey tatlıya bağlandı demek isterim ama hiç de öyle olmadı. Çünkü çok sarkmış, çok uzamış bir proje olduğu için uçağın daha prototipi yapılır yapılmaz modernizasyon süreci gündeme geldi. Çünkü uçak daha doğmadan, daha seri üretime girmeden demode hale gelmişti ve modernize edilmesi gerekiyordu. Ve uzun bir modernizasyon süreci başladı. 2007 yılına kadar sürdü ve 2012 yılında da bu modernizasyonlar bitirildi ve uçağın seri üretim süreci başladı. 2012'den günümüze kadar da bu uçaktan yalnızca 25 adet üretildi ki çok daha fazla üretilmesi bekleniyordu. Üretim kısmında hala aşılamamış bazı sorunlar var ve öte taraftan çok daha ciddi başka bir sorun daha var. Siyasi irade bu uçağın uçması konusunda çok kararlı olsa da askeri kısım pek öyle değil. Özellikle geçtiğimiz yıllarda Hindistan donanmasının yayınladığı bir raporda bu uçağa gerçekten ciddi anlamda veriştirilmişti. Açıkçası Hint havacıları, Hint askerleri bu uçağı pek istemiyorlardı ve istememelerinin de çok mantıklı gerekçeleri vardı. Öncelikli olarak Tejas, ki uçağın resmi adı daha sonra Tejas oldu. Tejas çok narin bir uçaktı. İddialara göre bu uçak tek seferde sadece maksimum 59 dakika kadar uçabiliyordu. Daha uzun sürelerde uçmaya kalktığı zaman bazı teknik sorunlar ortaya çıkıyordu. Bunun dışında bu uçağın 1 saatlik uçuşunun karşılığında yerde 20 saat bakım görmesi gerekiyordu ki bu korkunç bir rakam. Bu teknik meselelerden ötürü başta Hindistan donanması bu uçağı istemedi. Ama Hint hükümeti ısrarla onu ürettirmeye devam ediyorlar. Ama onların da ısrarı biraz kırılmaya başladı açıkçası. Onlar da yavaş yavaş bu projeyi 35-40 adette tamamlayıp onları da eğitim ve gösteri uçuşlarında kullanmak için saklayıp bitirmenin peşinde. Tejas teknik özellikler bakımından da JF-17'den çok farklı bir uçak değil. Yaklaşık olarak 15.000 metre irtifaya kadar tırmanabiliyor bu uçak. Delta kanatlı bir tasarımı var. Üzerine gelişmiş bazı aviyonik sistemleri de yer alıyor. Bu arada JF-17 hem Çin hem de Amerikan silah sistemlerini kullanabiliyor. Yani üzerinde hem Çin yapısı füzeler hem de Amerikan yapısı füzeler kullanılabiliyor. Tejas da buna benzer özelliklere sahip. Hem Hindistan'ın kendi geliştirdiği mühimmatlar kullanılabiliyor. Hem de Fransız ve Amerikan menşei mühimmatları taşıyabilen bir uçak. Hız olarak Tejas JF-17'den biraz daha hızlı. 2 Mach hızın üstüne çıkabiliyor. Ama dediğim gibi bunu sadece 59 dakika yapabiliyor. Daha fazlasını da yapamıyor. Şimdi asıl merak ettiğiniz kısma gelelim. JF-17 mi daha iyi yoksa Tejas mı daha iyi? Şimdi kağıt üzerinde bu iki uçağı karşılaştırdığınız zaman aralarında çok fazla bir farklılık yok, üstünlük yok. JF-17 işte manevra kabiliyeti sayesinde belki Tejas'tan biraz daha iyi olabilir. Ama dediğim gibi kağıt üzerinde kim daha iyidir demek pek doğru bir şey olmaz. Birbirlerine çok denkler. Bu noktada kullanılan taktikler ya da bu uçakları kullanan pilotların tecrübeleri ve becerileri daha belirleyici olacaktır. Fakat pratiğe baktığımız zaman JF-17 Tejas'tan çok daha başarılı bir proje. Öncelikli olarak JF-17 ayakları yere basan bir proje. Daha mantıklı yapılmış, daha düzgün yapılmış, daha güvenli sularda yüzülmüş.
Tejas ise tam anlamıyla bir çılgın proje. Fakat iyi anlamda değil, kötü anlamda bir çılgın proje. 30-40 yılı devirmiş bir proje ve üzerine bu kadar zaman, bu kadar para, bu kadar emek harcandıktan sonra ise çıka çıka en fazla 1 saat havada kalabilen, kendi üretildiği ülkenin askerlerinin, pilotlarının bile kullanmak istemediği bir uçak ortaya çıkmış. Kabaca toparlamak gerekirse JF-17 mi, Tejas mı? Ben açıkçası bütün paramı JF-17'ye yatırırım. Çünkü kağıt üzerindeki veriler o kadar da önemli değil. Az önce de söyledim. İki uçak birbirlerine denk sayılırlar. Ama pratiğe baktığımız zaman JF-17 çok daha mantıklı bir proje. Daha düşük maliyetlere sahip, daha etkili bir mekanik yapıya sahip, daha güvenilir bir mekanik yapıya sahip ve zaten sonuçları da görüyorsunuz. Pakistanlılar bundan 54 tane ürettiler. Daha bir sürü de üretiliyorlar. Bunun dışında Myanmar'a sattılar, Nijerya'ya sattılar. Bazı körfez ülkeleri de JF-17 ile ilgileniyor. Tejas'la kendi ordusu bile ilgilenmiyor. Ortadaki yani sonucu görüyorsunuz. Ben böyle noktalarda açıkçası her zaman ayakları biraz yere basmasından yanayım. Fazla uçuk kaçık şeyler yapmaya çalıştığınız zaman ortaya facialar çıkıyor. Tejas gibi. Ya da bazı şarlatanlıklar çıkıyor. F-313 gibi. Bu arada benim İran'ın savaş uçağı F-313K ile ilgili yaptığım videoda içerleyen bazı arkadaşlar olmuş. İşte 40 yılın başı işte Müslüman bir ülke bir uçak yaptı, onu yereceğini öv demişsiniz ama hani öyle bir saçmalığı ben övemem, kusura bakmayın yani öyle bir palavrayı övemem. İllahi bir şeyi övmemi istiyorsanız burada aslanlar gibi JF-17 var, onu överim daha iyi çünkü çok daha mantıklı bir proje. Ben açıkçası Türkiye'den de böyle akıllıca bir proje bekliyorum. Böyle basit bir uçak bekliyorum. Bazı F-35'leri ya da TF-X'leri göndermemiz gerekmeyen, daha maliyetli, daha düşük maliyetli, daha mantıklı işlerde kullanabileceğimiz F-4'leri, F-5'leri, o eski T-38'leri ya da Türk Yıldızları'nın işine yarayabilecek, hem başka ülkelere ihraç edebileceğimiz ve bir sürü yeni teknolojiyi üzerine kullanabileceğimiz ucuz, basit ama etkili bir uçağın Türkiye'de de olmasını çok isterim açıkçası. Neyse, ben bugün videoyu burada bitiriyorum. Dediğim gibi bu ay havacılığa kısa bir ara vereceğiz. Karadan devam edeceğiz. Bu arada bu videoyu hazırlarken kullandığım kaynakların hepsini açıklamalar kısmına ekliyorum. Daha da fazla uzatmıyorum. Mavi ekransız günler diliyorum. İyi günler.